olacak tarafında. Şimdi oradan toparlanıyorum. Bugün geçebilirsem geçeceğim Küm'e doğru. 90 kilometre yol var ama önce bir Efes Antik Kenti falan gezeceğim oralara. Sonra çıkacağım. Dün gece indiğimiz yerlere gündüz geri çıkıyoruz. Bu sefer şeyi bile açmadım hiç. Hani hız göstergesini bile açmadım. Hiç şarj yememeye çalışıyorum. Çünkü dün gece elektrik bulamadım. Yani dün gece hiçbir şey bulamadım. Rüzgarlı bir gecede kamp kurmak zorunda kaldım. Bayağı zordu. Ama rüzgar döndükten sonra keyifliydi. Adamın birisi beni çok yanılttı. Burada yok rüzgar patlamaları oluyor bilmem ne. Gittim ben de bir karavanın arkasına bir otobüsün yanına bir yere rüzgarı en az alabilecek bir yere kamp kurdum ama akşam rüzgarı kesilince sabaha kadar güllük gülistanlık bir hava vardı. Yani gidip denizin kenarına bile kamp kurabilirmişim aslında. Bir tek aklımda Pamucak'ta kamp kurulabileceği vardı. Onun için hava kararmaya başlayınca direkt Pamucak'a indim. Pamucak'la Efes arası da yani 10 kilometre yol varmış. Hiç azim sanacak bir yol değil. Ödüm bana bayağı uzun geldi o yol. Yani bitmek bilmedi desem yeridir. Bakalım bugün bitecek mi? Bayağı geç kaldım. Şu anda dediğim gibi Efes'e sürüyorum. 8-9 kilometrelik bir yol var işte Efes'e. Evet, şu saatten sonra tamamen elektriksiz bir bisikletim. Bataryayı bir manavda şarja bıraktım. Efes ziyaretçisi bayağı bol. Ben 40 yaşıma geldim, ilk kez Efes'i gezeceğim, birazcık da heyecanlıyım onun için. Efes'e girerken Efes'le ilgili kısaca tarihi bir bilgi vereyim isterseniz. Efes'in tarihi M.Ö. 1050 yılına dayansa da bugün gezilen Efes Büyük İskender'in generallerinden Lismahos tarafından M.Ö. 300 yılında kurulmuş. Roma sınırları içinde görece özel bir şehir devletiymiş. Burası Hristiyanlık tarihi için paha biçilemez bir öneme sahip olan Meryem Kilisesi.
Bu yapının önemi sadece Meryem Ana'ya adanan tarihteki ilk kilise olmasından gelmiyor. Asıl hikayesi milattan sonra 431 yılında burada toplanan 3. Ekümenik Konsil ile başlıyor. İşte burada toplanan yüzlerce psikopos yaptıkları uzun tartışmalar sonucunda Meryem'e Theotokos yani Tanrı'yı taşıyan ünvanını vermişler. Kilisenin avlusuna yani atriumuna girdiğimizde bizi bu vaftiz havuzu karşılıyor. İlk Hristiyanlık döneminde dine yeni katılanların burada havuzun içinde suya tamamen batırılarak vaftiz edildiği söyleniyor. Şimdi kilisenin ana ibadet salonuna yani nefine giriyoruz. O tarihi konsül kararlarının alındığı, binlerce ayinin yapıldığı yer tam olarak burası. Liman hamamlarının kalıntılarının arasından antik tiyatroya doğru yürürken bir anlığına tarihin içerisinde kaybolmuş gibi hissediyorum. Ama antik tiyatroya yaklaştıkça artan turist kalabalığı bu hissin çok uzamasına izin vermedi. Burası liman cimnazyumu. Bu büyük mermer bloklar ve temellerin bir zamanlar sporcuların antrenman yaptığı, gençlerin eğitim aldığı ve şehrin sosyal hayatının aktığı devasa bir kompleksin parçası olduğu bugünkü haliyle pek anlaşılmıyor aslında. Şimdi de liman arka yerindeyiz. Yani liman caddesi. 500 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki bu cadde limanla tiyatro arasındaki en önemli bağlantıyı oluşturuyor. Bu 500 metrelik mermer yolun şehre denizden gelenleri karşılayan anıtsal bir giriş olduğu söyleniyor. İki yanı sütunlu galeriler ve dükkanlarla çevriliymiş ve antik dünyanın geceleri aydınlatılan ilk caddelerinden biri olduğu söyleniyor. Şimdi denize çok uzak görünüyor olabilir. Hatta buradan deniz görünmüyor bile. Ama bir zamanlar sadece 500 metre ilerideymiş gerçekten de. Küçük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar sebebiyle liman sürekli dolmuş ve şehir giderek eski önemini kaybetmiş. Liman Caddesi'nin devamı ise doğruca Efes'in en görkemli yapısına, antik tiyatroya çıkıyor. Antik dünyanın en büyük tiyatrolarından biri olan bu yapı yaklaşık 25.000 kişilik kapasitesiyle sadece tiyatro oyunlarına değil, gladyatör dövüşlerine ve en önemli halk toplantılarına da ev sahipliği yapmış. Tiyatronun sağından devam eden yol bizi Efes'in ticari kalbinin attığı yere, en büyük meydanına götürüyor. Ticari pazar yeri ya da tarihte bilinen adıyla Agora. Bu pazar yerinin kuruluşu M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanıyormuş. Bu dönemde Agora, kuzeyde, batıda ve güneyde olmak üzere 3 büyük kapısı olan kare biçiminde bir yapı grubuymuş. Merkezinde 112 metre uzunluğunda bir avlu bulunur ve bu avlu dört bir yandan 2 nefli, 2 katlı dükkan ve iş yerlerinin sıralandığı sütunlu galeriler yani stualarla çevrelenirmiş. Şiddetli bir depremin ardından milattan sonra 4. yüzyılın sonunda Agora, Efes'te bulunan mimari parçalar kullanılarak temelleri üzerinden yeniden yapılmış. Üzeri mermerin zarar görmemesi amacıyla ahşapla kapatılmış olsa da adı Mermer Cadde olan yolda devam ettiğimizde ise Agora Güney Kapısı'na ulaşıyoruz. Zengin süslemelere sahip bu kapı M.Ö. 2 yılında Roma İmparatoru tarafından özgür kılınan Mezeus ve Mitridades tarafından finanse edilmiş. Zamanında üzerinde yapım yazısı ile beraber imparatorluk ailesinin heykelleri de bulunmaktaymış. Güney kapısından girdiğimizde bizi Efes'in en sağlam kalmış yapılarından biri karşılıyor. Celsius Kütüphanesi. Celsius Kütüphanesi Roma dönemi yapıları içerisinde en iyi korunmuş olanlarından bir tanesi. Bu yapı hem kütüphane hem de anıt mezar görevi üstlenmiş. Milattan sonra 106 yılında Efes valisi olan Celsius ölünce oğlu kütüphaneyi babasının adına bir mezar anıtı olarak yaptırmış. Celsius'un lahdi kütüphanenin batı duvarlarının altında gömülüymüş. Celsius Kütüphanesi'nden yukarı doğru yürümeye devam ederken solumdaki küçük bir meydandaki yıkık yapılar dikkatimi çekiyor. Burası Kültür Bakanlığı tabelasında aşk evi olarak adlandırılan yapı diye belirtilmiş. İnternetten baktığımda birçok planda da bu bölge genel ev olarak adlandırılmış. Ama bunun yanlış bir yorumlama olduğu Kültür Bakanlığı'na ait açıklama levhalarında da vurgulanmış. Ve Efes'in en meşhur caddesi olan Kuretler Caddesi'ndeyiz. Güneş tam tepemizde, suyumuz bitti ve zaman daralıyor. Ama Efes gezmekle bitmiyor. Sağımızda Efes'in elitlerin oturduğu yamaç evler yer alıyor. Ama üstü kapatılmış. Restorasyon nedeniyle ya da güneş ve yağmurdan zarar görmesin diye olabilir. Bilmiyorum. Gezmek istediğimde girişin paralı olduğunu öğreniyorum. Hem vaktim hem de param yok zaten deyip biraz sitem ederek yoluma devam ediyorum. Ama internetten bulduğum bir iki görselle en azından burayı da es geçmemiş olalım.
Kuretler Caddesi'nin solunda karşımıza çıkan ilk yapı Efes'in en iyi korunmuş yapılarından biri olan Hadrianus Tapınağı. Bu yapı bir tapınaktan çok bir anıt niteliğindedir. Milattan sonra 138 yılı civarında İmparator Hadrianus'un şehri ziyaret etmesinin onuruna inşa edilmiş. Yapının en dikkat çekici kısmı ön cephesidir. 4 adet sütun bir alınlığı taşır. Ortadaki iki sütunun üzerinde ise Efes mimarisinde sıkça görülen Suriye tipi bir kemer bulunmaktadır. Kapı lentosunun üzerinde ise genç antik çağa ait olduğu düşünülen Efes kentinin kuruluş efsanelerinin canlandırıldığı kabartmalar yer almaktadır. Trajan Çeşmesi'nin kalıntılarını gösteren bu yapıda milattan sonra 104 yıl civarında inşa edilmiş. Yapı orijinalde 2 katlı bir cepheye sahipmiş ve U şeklinde bir havuzu çevriliyormuş. Ortadaki ana nişte İmparator Trajan'ın bir heykeli, heykelin ayağının altında ise dünyayı simgeleyen bir küre bulunuyormuş. İki yanında sıralanmış tarihi binalar, heykeller ve yamaç evlerle birlikte hayal etmek hiç de zor değil. Ve Herakles kapısına geliyoruz. Eğer bir at arabasıyla geliyor olsaydık buradan geçemeyecektik. Üzerindeki Herkül kabartmaları nedeniyle bu ismi alan kapının Kuretler Caddesi'ni araç trafiğine kapatarak yayalaştıran bir geçit işlevi gördüğü de düşünülüyor. Herakles kapısını geçtikten sonra ise kahramanlık anıtına benzer bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu Kuretler Caddesi üzerinde yer alan Memmius anıtıymış. Bu anıt M.Ö. 1. yüzyılda Romalı diktatör Sulla'nın torunu olan Gaius Memmius'un onuruna bir zafer anıtı olarak inşa edilmiş. Ve yokuş bitiyor, düzlüğe çıkıyoruz. Burası devlet agorası. Burası ticari faaliyetlerden çok devlet işlerinin görüşüldüğü, resmi ve halka açık toplantıların yapıldığı bir yermiş. Bu fotoğrafta da Efes'in devlet agorasında yer alan Odeon olarak bilinen yapıyı görüyoruz. Burası aslında iki yapıdan oluşuyormuş. Bouleutrion ve Odeon. Efes Kent Meclisi'nin toplandığı, şehri ilgilendiren önemli siyasi ve idari kararların alındığı yermiş. Yapı aynı zamanda halka açık konserler, şiir dinletileri ve küçük ölçekli sahne sanatları için de kullanılıyormuş. Bu son fotoğrafta Efes'in en önemli siyasi ve dini merkezlerinden biri olan Domitianus Tapınağı'nın kalıntılarını gösteriyor. Roma İmparatoru Domitianus adına inşa edilen bu tapınak, imparator kültünün Efes'teki en önemli merkezi haline gelmiş. Ön plandaki dağınık mermer bloklar ve temel kalıntıları tapınağın yanı sıra bu meydanı süsleyen diğer anıtların ve sunakların parçalarıymış. Bu meydan, imparator adına düzenlenen dini törenlerin ve festivallerin yapıldığı şehrin en resmi alanlarından biriymiş. Evet, Efes gezimizi burada bitiriyoruz. Hakkını vere vere gezemedik belki ama bu sıcakta da bu kadar oluyor diyelim. Daha serin bir mevsimde kesinlikle tekrar geleceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Umarım bisikletim aşağıda sapasağlam beni bekliyordur.